Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tek bir bezeyle yapacağımız 40 kat çok kolay bir baklava tarifi olacak. Bu tariften sonra baklava yapamayan kalmayacak diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle malzemelerimizi hazırlıyoruz baklavamızın hamuru için. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyoruz. 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane tam yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi veya elma sirkesi olabilir. Ben elma sirkesi kullandım. 1 paket kabartma tozu ve çok az 1 çimdik tuz. Ve nişasta kullanıyoruz açmak için. 1 su bardağından biraz daha fazla nişasta ve 3 su bardağı un kullandım. Hamurunu yoğurmaya geçiyoruz. Öncelikle yumurtamızı derince bir kaba alıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip bir spatula yardımıyla veya tahta bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Unumuzu ekliyoruz. 2 bardağını önce ekledim. Üzerine kabartma tozunu ekliyorum. Tereyağını ekliyorum. 35 grama denk geliyor tereyağı. Sirkemi ekliyorum 1 yemek kaşığı ve 1 çimdik tuzumu ekleyip bir süre yoğurduktan sonra kalan unumu azar azar ekleyeceğim. Ve hamurumu güzelce özlü pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğuruyorum. Yumuşak, pürüzsüz bir hamur yoğurduktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirip açmaya başlıyoruz. Kıvamı bu şekilde hamurumuzun. Masamıza öncelikle bolca nişasta serpiyoruz. Daha sonra hamurun tamamını alıp büyük bir beze elde ediyoruz. Toparladıktan sonra bir oklava ya da merdane yardımıyla yufkadan birazcık daha kalın olacak şekilde açıyoruz. Ve bolca nişasta serpmeye devam ediyoruz. Altına ve üzerine unutmayalım. Yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Şekli çok düzgün olmayabilir. Hiç önemli değil. Katlayacağımız için gelişi güzel açabilirsiniz.
İncelttiğim hamuruma son kez nişasta serpip katlamasına geçiyorum. Bir kenarından tutup ortada birleştiriyorum. Katladığım parçanın üzerine de bolca nişasta serpiyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde katlıyorum. Evet, bir zarf formunda katlamaya devam ediyorum. Katladığım parçalara nişastasını sürüyorum ve yine tekrar aynı şekilde katlıyorum. Ve bir kere daha katlıyorum. Ve toparlayıp beze şeklinde ters çevirip yine bir 10 dakika dinlendirirseniz yumuşayacaktır hamur. Yumuşadığı için daha kolay açılacak. Ben hamuru ikiye böldüm. İsterseniz ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Ya da tek bezeyi de yine aynı ilk önce açtığımız gibi yine rahatlıkla açabilirsiniz. Dikdörtgen bir formda yine inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Bu arada nişasta serpmeye devam ediyorum. İç harcımı ekliyorum. Ben ceviz kullandım. Dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Fıstık, fındık. Bir kenarından biraz boşluk bırakıyorum. Bir baklava hamurumu sermeye başlıyorum. Evet, ekranda görüldüğü gibi yuvarladım. İkinci hamurumu da aynı şekilde açıp onu da tamamlıyorum ve kesme işlemine geçiyorum. Bardak yardımıyla yaptım ben. Sizlere de o şekilde yapmanızı öneririm ya da bir kesme aparatınız varsa da olabilir. Ben orta boy bir su bardağı ile yaptım. Önce tam olarak kesmeden önce deneyerek nasıl bir şekil çıkacağını, evet bu şekilde öncelikle denedim. Ve tepsiye dizdim. Diğer hamurumuz için de aynı şekilde. Bu kısımları size yavaş yavaş gösteriyorum. Anlaşılır olması için. Bir borcam da yaptım ben. Yuvarlak bir borcamda. Kestiğim parçaları diziyorum. Şekil verdiğim baklava hamurlarımı borcamıma yerleştiriyorum düzgün bir şekilde. Artan parçaları da misket büyüklüğünde yuvarlayıp onları da tepsiye dizdim. Ziyan olmamış oldu. Onlar da çok lezzetli oldu. Evet, bu şekilde toparlayıp aralara dizdim. ...125 gram tereyağını erittim. Dilerseniz sıvı yağ ve tereyağı karışımından da hazırlayabilirsiniz.
Ve hamurlarımın üzerine hepsine gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla döküyorum. Ve fırında 160-170 derece arası fırında 40-45 dakika kadar altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Tatlım fırında pişerken ben şerbetini hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ekleyip güzelce karıştırıyorum. Birkaç damla limon suyu ekliyorum. Şerbetim koyulaşana kadar 15-20 dakika kaynattım. Kıvamı bu şekilde. Ve ılıması için bir kenara bırakıyorum. Ve tatlım güzelce kızardı. Fırından aldım. İlk sıcağı çıktı, ılıdı. Şerbetim de ılıdı. Ve şerbet ile tatlımı buluşturuyorum. Yeni başlayanlar için, ilk defa yapacaklar için gerçekten çok kolay bir tatlı oldu. Ve lezzeti inanılmaz güzel, çok kıyır kıyırdı. Sizlere kesinlikle öneriyorum. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten çok beğeneceğiniz ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız yeni tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.